Çok yorucu bir ders oldu. Günaydın bu arada. Nasılsınız? Günaydını daha böyle güzel, yani ekran kameramanı açıklıyorum falan, öyle demek istiyordum aslında. Durun hemen döneyim. Günaydınlar, gününüz güzel olsun. Ben başladım yogayla güne. Bedenim açık. Böyle malzemelerin Kasım'ın bölümü. Bugün 1 Kasım. Gerçekten Kasım bize böyle yeniliklerle ve güzelliklerle gelsin diyelim. Sizler neler yapıyorsunuz? Böyle bir video var. Hoş geldiniz. Şimdi birazcık sohbet edelim. Bir şeyler yaptık, bayağı temizlik yaptık, toparlama yaptık, yoga yaptık sabahtan beri. Saat 11'i 21 geçiyor. Bayağı da bir şeyler yapmışız. Oturup şimdi ders çalışacağız. Çünkü bu cumartesi benim sınavlarım var. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin sınavları var arkadaşlar. O yüzden dün akşam değil, ondan önceki akşam siyaset biliminin ünite sorularını çözüp bitirmiştim. Şimdi hukuk kavramlarını çözeceğim. İşte genel iktisat ve uygarlık tarihi var. Kahvemi yaptım. Şöyle bardağımı aldım. Çiçek de benim, çiçekli günlerde diyerek. Böyle birazcık bakınayım, neler yapıyorum, neler var, neler yok. Böyle size de birazcık konuşayım istedim. Açayım, anlatayım istedim. Aslında anlatacak da çok da bir şey yok. Günlük vlog çekeyim dedim. Bunun ardından hemen gelecek, merak etmeyin. İngilizce çalışıyorum gelecek. Evde İngilizce çalışma, işte motivasyon falan filan. O gelecek. Onun ardından da o düzenli gelecek artık. Çünkü bir sonraki videoda biraz anlatırım. Belki birazcık işin içerisine gireyim. İşte işin içerisine. Evden çalışmaya başladım. Artık toksit ofis dramalarına, dedikodularına maruz kalmayacağım. Mental açıdan kendimi daha iyi hissedeceğim diye düşünüyorum. Yolum açık olsun gerçekten. İyi temennilere, güzel temennilere, şu noktada iyi dileklere ihtiyacım var. Onun dışında zaten gerisini ben hallederim. İnşallah diyeyim yani. Bu şekilde dediğim gibi birazcık sizinle konuşmak istedim. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına bana yazabilirsiniz. Böyle bir gün oluyor. Biraz sakin. Bugün 1 Kasım. Böyle Kasım ayını güzelliklerle karşılayalım diyeyim ben. Her şey böyle yolunda, güzelliklerle olsun. Umuyorum ki. Biraz ben çalışayım. Sonrasında yine ufak tefek neler yaptığımı çekerim. Günlük vlog, bakalım neler yapacağız daha. Sakin bir vlog olacak ama.
Şimdi ben biraz bir şeyler çalıştım, bir şeyler yaptım. Bu telefonum çok doluydu. Onun dosya aktarımını falan hallettim. Ama şu an canım kısır çekti. Evde çok fazla malzeme yok. Olan malzemelerle kısır yapacağız. Hadi bakalım. Yani Hatay kısırına hiç benzemeyecek ama şu an markette gitmek istemiyorum. Ama canım kısır da istiyor, olan malzemelerle bir şeyler halledeceğim. Sıkacağım ve şu sarıları bırakacağım çünkü hala fotosentez yapmaya devam edebiliyorlar bu kadar olana kadar. Şimdi ben kısır yapacağım dedim ya. Benim evde bilin bakalım neyim de yokmuş yeşilliğin dışında, yani kısır için marul, taze soğan falan yoktu. Diğerleri vardı. Ama benim ince bulgurum bile yokmuş ki. O yüzden kısırı şu an için yapmayacağım. Onun yerine kupama aldım kahve. Oturup biraz evlilik portresi okuyacağım. Çok yeni, daha doğrusu hiç başlamadım desem size yeridir. Çünkü gerçekten bir türlü içine giremedim. Ama şimdi rahat rahat okuyabilirim diye düşünüyorum. Buna hiç zamanla neden odaklanamıyoruz halen elimde. Ama böyle güzel sıkı bir şey yapacağım ya artık. Bakacağız. Hiçbir şey konuşamadım aslında bu vlogta böyle genel hatlarıyla. Çünkü sadece bir şeyle uğraşmak ve bir şey yapıyor olmak için çekiyorum açıkçası. Yarın da sınavlarım var dediğim gibi. Bakalım bu yol nereye götürecek bizi. Evet, markete gidiyorum artık. Kalktım, böyle bir giyindim, market kombinim. Biraz kırışık ama olsun, markette gider yani, ne olacak. Önce bir kırtasiyeye uğrayacağım. Barış'ın sınav giriş belgesini çıkarttıracağım. Ben çıkarttırmıştım da onunki duruyordu. Onu çıkarttıracağım. Oradan markete gideceğim. İlk önce gideceğim yani, kırtasiyeye. Oradan da markete gideceğim. Ufak tefek alışveriş ve canım kısır çekiyor. Yani o yüzden ve yufka falan almam lazım. Minik şeyler, nüanslar, bilgiler bunlar. Oradan da markete gideceğim. Aslında ben bugün bu vlogun içerisine saç boyamayı da eklemek istiyordum. Fakat galiba biraz karışık ve uzun olacak. Saç boyamayı eklemem diye düşünüyorum. Pazar günü ya da pazartesi günü mü boyarım? Ay hiç bilmiyorum. Şimdi boyamam derim, akşam ben saçımı boyarım. O videoyu ben bunun içine eklerim. Neyse, zaten eklediysem başlıkta da, videonun kapağında da, hepsini de görmüşsünüzdür. Eklemediysem de öyle eklemedim zaten. Neyse, şimdi hadi çıkalım. Şimdi aldım ıslanmış belgesini, markete giriyorum. Bir şey diyeceğim, uzun zamandır süt almıyordum galiba. Bu sütler ne olmuş böyle, arşa çıkmış sütün fiyatı. Hemen göstereyim size de. Yani bakar mısınız? Süt değil, mübarek. Başka bir şey. Yoruldum. Şöyle 3 poşet bir şey aldım. Şimdi önce bir bardak su içmem lazım. Dolap gerçekten alışveriş yapılması gerekiyor. Bildiğin dolap diyor ki dolap. Şimdi size şöyle koyup anlatmak istiyorum. Evet.
Şimdi 2 markete gittim öncelikle. İlk önce BİM'e gittim. Sonra da neydi vardı adı? Tahtakale'ye gittim. 2 tane market. Çünkü BİM'de yeşillik falan filan yok. Şimdi öncelikle 1 adet ekmeğimiz var. Ondan sonrasında şöyle akşama irmik helvası kavuracağım. Ve olmazsa olmaz elbette ki kahvesi. Ve şu 30'lu yumurtada indirim vardı. Öyle onu aldım. Bir de karabiber. Şimdi yemeklere girişeceğiz zaten. Ben şey yaparım diye düşünüyordum açıkçası. Biraz daha gider gelirim. Otururuz falan bir şeyler kahvemi yaparım ama önce yemeklerimi yapıp ondan sonra oturacağım. Böyle bir kiloluk işte kısırlık bulgur aldım. Birkaç tane muz aldım. Artık maalesef ki kiloyla alamıyoruz birkaç tane. 3 tane soğan aldım. Süt aldım. Yoğurt aldım. Sonrasında tavuk aldım. Şu tavukta indirim vardı. Bunu da yarın yaparız büyük ihtimalle. Hiç buzluğa atmayayım. Şimdi bunların hepsini BİM'den aldım. Toplamda buraya 564 TL ödemişim. Şimdi bunu böyle hızlıca okuyacağım hani böyle birkaç yıl sonra işte YouTube videosuna bakıyorsun ya da şey yapıyorsun ya, şöyle göstereyim alışveriş listemi. Bu ne? Bu süt 23.50. Yoğurt 1,5 kiloluk bir yoğurt 50 lira 9.50. Türk kahvesi 53.60 100 gram. Karabiber 75 gram 45 lira. Tavuk 115 lira. Ama indirimliydi, 99'a düştü. İrmik 13,5. Yumurta 30,99. Ekmek 10. Bir şey diyeceğim. Yumurtayı 2 kere mi geçmiş? Acaba galiba bir şeyler olmuş. Sonrasında neyse bu fişi aldığım iyi oldu. Orada fark etmemiştim. Galiba o zaman 464 tuttu, 500 değil. Bulgur 21, muz 28 falan filan. Neyse şu an neyse Allah'tan ki fişi almışım. Fiş şurada kalsın, bir ona bakacağız. Bunu dediğim gibi yarın böyle güzel bir fırında bir şeyler yaparım. Şunu da alayım. Şöyle. Sonra şunu birazdan yerleştireceğim. Şurayı kapatayım. Diğer marketten de çok pişi almamış. O da 172 tutmuş. Bu da şöyle kalsın. Hep mama bölümünden böyle çok azar bir şeyler aldım. Bu ikisi de kalsın. İnceleyeceğim. Bir de tatlı aldım. Canım çok tatlı çekiyordu. Dün bu arada diyetisyenle bir haber yaptık da orada işte tatlı yememem gerektiğini konuşup bugün gittim. Tatlı aldım. Şu 2 dilim soğuk baklava, yani soğuk baklava, yani tadı güzel değildir yüksek ihtimalle. Ama maalesef imkanlar çerçevesinde bu 33 lira. Şu sütlü Nuriye'ymiş. Ben bunu soğuk baklava sandım. Beyaz çikolatalı. Fazla beklentiler burası için. O da ne kadardı? 62,30. Şimdi dolma yapacağız. Bu arada ben hızlı yani biraz hızlanacağım. Arkada bir şeyler açacağım. İşte soğan bir şeyler aldım.
hızlı ben geçiş yapacağım. İşlere koyulacağım. Çünkü saat kaç oldu? 4.30-5'e geliyor. Bu yemekleri falan filan biraz yapayım. Sonrasında da oturacağım. Gerçekten yoruldum. Yani şu markete gidip gelmek ve bunları şu an yerleştirecek olmak yorucu. Hemen başlayayım. Şimdi kısır yapmaya başlıyorum. Arkada da Avrupa yakası çalıyor. Umarım benim sesimi duyuyorsunuzdur. Şöyle şurayı güzel bir yoğurayım. Güzel bir kısır. Mis gibi koktu kimyon. Ben başlıyorum. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün 2 Kasım. Şu an üniversitenin bahçesindeyiz. Sınav. Yani ben çıktım. Benim bir dersim vardı. Bitti. Ama Barış halen içeride. Onun 3 ya da 4 dersi vardı. O sınavda. Ben de videoyu kapatayım dedim. Şimdi editleyeceğim videoyu. Bugün büyük ihtimalle yayında olur. Akşama doğru falan ya da öğleden sonra. Sınavım yani fena geçmedi ama gerçekten çok bilgi vardı. Yani İstanbul Üniversitesi'nde okuyacaklar için en azından diğer dersleri de ben gözlemledim. Sadece benim siyaset bilimi vardı dersim ama diğer derslere de baktım. Kitapçıktaki hepsi gerçekten net bilgi yani çok bilgi var ve böyle okumadan işte ne bileyim öğrenmeden olacak gibi değil. Ya zaten hani diğer üniversitelerde de aynı şekilde ama bu birazcık daha direkt yazar eser sormuş. Mesela ben siyaset bilimindeki siyaset bilimi sınav konuşamadım. Siyaset bilimi sınavı olmasına rağmen yazar eser vardı. Yani kendim bir an LYS, benim zamanımda LYS'ydi. Yaşımı gösteriyorum. Benim zamanımda LYS'ydi. LYS'deki mantık gibi açıkçası bir sınav oldum. Böyle ben videoyu kapatmaya geldim. Günlük vlog. Bugün büyük ihtimalle onu bugün yüklerim. Saç boyamayı da pazartesi ya da pazar akşamı yüklerim. Evde saç boyama videosunda nasıl duruyor şu an? Benim biraz tam duruyor ama. Böyle üniversitenin bahçesinden de videoyu kapatayım istedim. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Bu hafta içerisinde de yine İngilizce ile ilgili bir video gelmiş olacak. Kalküllerim çok kötü duruyor çünkü rüzgar buradan vurdukça yüzümü kapatıyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Böyle buralardayız. Yeni işim hakkında da size bilgiler vereceğim. Yeni işim hakkında da birazcık ben alışayım. Evden çalışma artık. Yeni hayata, insanların 5 yıl 4 yıl öncesinde olduğu hayata biz daha yeni geçiş yapıyoruz ama olsun. Zararın neresinden dönülürse kârdır efendim diyerek. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Asgari ücretle ya da işte ya şu an asgari ücret yıl 2024 Kasım'ın 2'si bugün 17.002 lira asgari ücret. Tamam, sıkıntı yok bunda. Ama yani bu. Ama bana göre asgari ücret 25'in altında alan herkes asgari ücretle çalışıyor. Yani bir asgari ücret, bir de yol yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Geriye ne kalıyor cebinize? İşte yol 2 lirada size yol masrafı falan adı ya da yemek yardımı adı bir şey veriyor. 2000 liranın neresi yemek yardımı olabilir? Yani gerçekten sizin aklınızla, sizin emeğinizle dalga geçiyor insanlar. Bu çerçeveden baktığımız zaman çok can sıkıcı ve siz 30 gününüzü ve sitesinden mesai ücreti ödemiyor size. Ondan sonrasında bir çalışma saati, yani bir disiplin yok, bir hayatınızda yani bir düzen yok ve aldığınız parada kiranızı ödüyor sadece. Geriye kalan şeyler ve bunun yanı sıra cabasında işte stresi, sıkıntısı, şusu busu bir sürü şey var. Yani o yüzden gerçekten iyileşmeye, ülke olarak iyileşmeye çok ihtiyacımız var bu konu bakımından. Ne demek ya? Hani 2.000 lira yemek, 17.000 lira işte maaş, 2.000 lira da yemek, 19.002 lira. Yol parası yok, yemek yok, başka hiçbir şey yok. Allah yani gerçekten akıl fikir versin. Allah vicdan versin. Bu ayrı mesele ama gerçekten insanlar yani zaten siz gözünüz de değil ya, kendi hakkınızı bildiğiniz için bile barındırmıyorlar sizi. Niye? Çünkü orada oluşan bir küme, yani düşünme yetisi noksan olan insanı da belki bir şeye yani uyandırırsın da işte harekete geçirirsin gibi. Neyse.
Birazcık bu konuda ayrı bir video gelecek, üstünden biraz zaman geçsin de çekeceğim. Çünkü çok can sıkıcı ya. Çok, nasıl yani, nasıl? Neyse. Hayatı ben kendi başıma şimdi şu videomun editini yaparken sorgulayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.